Evet arkadaşlar, yine çok güzel bir bölgede sizlerle birlikteyiz. Etkileyici bir işaret, bir sembol, bir kabartmaya getirmek istiyorum. Arkadaşlar hemen karşıda, birazdan yakınlaştıracağım. Daha da iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir asker figürü. Elinde ok var. Gördüğünüz gibi oku karşıya doğru hedef almış. Ve karşıda hedef aldığı yerin alt noktasına daha sonra daha derin bir dalış yapacağız biz. Yaklaşık hedef aldığı oka baktığınız zaman ortalama bu yayların mesafesi yaklaşık 150-200 metre kadar mesafeyle gidebilen oklar bunlar. Hatta bazen 200-250 metre mesafe aldıkları biliniyor. İşte biz de bu sembolün arkasındaki sırrı daha sonra dalış yaparak inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kabartma var. Bu kabartma bir savaşçı asker kabartması ve bu kabartmanın elinde tuttuğu ok yaklaşık 150 metre ile 250 metre arasında mesafe kat edebildiğini biliyoruz. Bu mesafede ve bu yönde baktığımızda arkadaşlar, şu gördüğünüz gibi ok, biraz yaklaşabilirsiniz. Tam ortadan eliyle tutmuş ve okun ucu şu yukarı istikamete bakıyor. Gördüğünüz gibi. O bölgede de arkadaşlar tatlı su kaynağı var ve tatlı su kaynağı nehir akıyor. Nehirin orada da isim verilmiş bir kaya var. O kayanın altına daha sonraki haftalarda bir dalış yapacağım. Yani ok mesafesinin uçtuğu ve düştüğü nokta olduğunu düşünüyoruz. Ortalama 150 ile 250 metre arasında bir alana tekamül ediyor ve tam okun baktığı yerde sivri, çok özel bir kaya var. İşte bu kaya da nehrin içinde. Biz o nehrin içindeki kayanın etrafında ve üstünde araştırmalar yapacağız. Şimdi biraz uzaktan ıslatmaya çalışacağım. Belki görüntü daha net görünür diye. Bakalım görüntüyü daha net alabilecek miyiz? Tam adamın kafasına döküldü. Şu uç, okun olduğu yer. Evet. Belirginleşmeye başlamıştır muhtemelen arkadaşlar. Bakın işaretler arka tarafına kadar devam ediyor. Şurada gördüğünüz şu çıkıntı kılıcı. Şurada da bakın semboller var. Şu da kılıcının olduğu yer. Kolu tam olarak artık belirgindir muhtemelen. Evet. Koluyla tam olarak şu şekilde oku tutuyor. Ve attığı yer burası. Tam arkadaşlar orada bir sivri kayamız var. O ok atıldığı nokta tam olarak orası. Zaten o sivri kayanın da bir hikayesi var. Daha önce orada birinin atladığı ve çocuğun kayanın altına sürüklenip yaklaşık 100-150 metre ileride başka bir kayanın altından çıktığı söyleniyor. Yani kayanın altından bir giriş, bir tünel, bir geçiş olabilir. Buna da dalış ekipmanlarımızla gelip dalış ekipmanlarımızla kontrol edeceğiz. Ama gördüğünüz gibi enteresan, güzel bir işaret. Askerde miğfer bile var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama farklı açılardan da çekelim. Mesela yani o tarafa güneşi alıp sonra benden tarafa gelip o açılardan da biraz alalım. Anlaşılıyor değil mi net olarak? Yani kameradan da umarım bizim gördüğümüz kadar net görebiliyorsunuzdur. Bir de biraz yaklaşalım. Koluna, kafasına doğru da yaklaşalım. Tam ıslaklığın yukarıdaki bölümü tam kafa miğferinin olduğu yer. Bakın kolu en uçta, kayanın bitimine kolu denk geliyor ve yayı kabartma bir şekilde duruyor. Tabi zamanla burada aşınmalar olmuş ama şöyle söyleyeyim, şu yayının ucu, bakın yayın ucu gidiyor, şu da adamın kolu, şu da kolu. Çok net görünüyor fakat kamerada nasıl çıkar bilmiyorum arkadaşlar. Evet, araştırmalarımız son hızıyla devam ediyor. Sizler için gerçekten
Her yere gidiyoruz. Her ilginç olasılığı değerlendiriyoruz. Her söylenti, her rivayete, ama tabii ki gerçekçi olan her rivayetin arkasından iz sürüyoruz arkadaşlar. Burası da bizim için önemli bir nokta ve dalış ekipmanlarımızla buraya ilerleyen tarihlerde çok güzel bir dalış yapıp buranın hikayesiyle ilgili gelişmeleri de sizlere bildireceğiz. Şimdi yine işaretlerin olduğu söylenen bir kaya bloğu var. Birazdan da o kaya bloğuna geçeceğiz. Kanalımıza abone olarak bizi izlemeye devam edin. Maceralarımız son hız devam ediyor.